Herkese merhaba. Bugün felsefenin pek de bilinmeyen ama en radikal patikalarından birine gireceğiz. 17. yüzyıl filozofu Arnold Geulings'in dünyasına bir yolculuk yapacağız. Geulings bize diyor ki eylemlerimiz üzerinde neredeyse hiçbir kontrolümüz yok. Peki ya bu mutlak güçsüzlük aslında en büyük erdemimiz olabilirse? Hadi bu sarsıcı fikri birlikte keşfedelim. Gelin sizi konunun tam kalbine taşıyacak bir düşünce deneyiyle başlayalım. Şöyle bir hayal edin. Bir sabah uyanıyorsunuz ve kollarınızın, bacaklarınızın, hatta aldığınız nefesin bile aslında sizin kontrolünüzde olmadığını fark ediyorsunuz. İşte bu rahatsız edici düşünce, Geulings'in felsefesinin kapılarını aralayan o ilk anahtar. Geulings'e göre bu sadece bir düşünce deneyi değil, gerçeğin ta kendisi. Zihnimiz ve bedenimiz iki ayrı dünya. Bilincimiz, yani biz dediğimiz şey, hiç anlamadığımız ve kontrol edemediğimiz biyolojik bir makinenin içine hapsolmuş bir hayalet gibi. Yani bizler, hayat denilen bu filmin oyuncuları değil, sadece perdede olup biteni izleyen birer seyirciyiz. İlk durağımız tam da bu. Kafatasındaki izleyici. Geulings'in o sıra dışı ahlak felsefesine dalmadan önce bizi içine soktuğu bu derin metafiziksel çıkmazı, yani bedenimizdeki bu tuhaf esaret halini iyice anlamamız lazım. Bu durum bizi okazyonalizm adında gerçekten de sarsıcı bir teoriye getiriyor. Düşünün ki kolunuzu kaldırmak istediniz. Geulings'e göre sizin bu isteğiniz kolunuzu hareket ettiren şey değil. İsteğiniz sadece bir vesile, yani bir bahane. Asıl eylemi gerçekleştiren, her an, her saniye doğrudan müdahale eden Tanrı'nın kendisi. Zihinle beden arasında doğrudan bir köprü yok. Her şey ilahi bir senkronizasyonla an be an gerçekleşiyor. Geulings'in bu durumu kendi sözleriyle ne kadar sarsıcı ifade ettiğine bir bakın. Bu cümleler fiziksel dünyaya karşı duyulan o derin, o varoluşsal yabancılaşmayı anlatıyor. O kendini bu evrenin bir parçası olarak görmüyor. Sanki maddi dünyanın içine yanlışlıkla düşmüş, ona ait olmayan soyut bir bilinç gibi hissediyor. İyi ama madem bu kadar mutlak bir güçsüzlük içindeyiz, o zaman ahlaktan nasıl bahsedebiliriz? Hiçbir şeyi kontrol edemiyorsak, eylemlerimizin sorumluluğu nerede? İşte Geulings'in tam da bu imkansız gibi görünen noktada, güçsüzler için bir kural diyebileceğimiz o meşhur aksiyomuyla ahlakın temelini atıyor. Ve işte karşınızda Geulings felsefesinin kalbi, orijinal Latince haliyle. Bu cümlenin o keskin ve yalın hali, felsefesinin bütün ağırlığını tek başına taşıyor adeta. Bu cümlenin anlamı Geulings'in tüm ahlak sisteminin temel taşı. Ama yanlış anlamayın, bu bir tür karamsarlık ya da pes etmek değil. Tam tersine bu radikal bir irade eğitimi. Ahlaklı olmak, dış dünyayı değiştirmeye çalışmak değil, kontrol edemediğimiz sonuçlara yönelik arzularımızı terk etme sanatı. Sahip olduğumuz tek güç, niyetlerimizi dizginlemek. Bu temel ilke bizi 3. bölüme getiriyor ve Geulings'in erdemler hakkındaki tüm bildiklerimizi nasıl alt-üst ettiğini gösteriyor. Hani o klasik erdemler vardır ya, cesaret, bilgelik, cömertlik. Geulings için bunların hepsi ikinci planda. En yüce erdem, mutlak güçsüzlüğümüzü kabul etmekten doğan alçak gönüllülüktür. Peki bu erdeme nasıl ulaşılır? Geulings'e göre 2 adımla. İlk adım kendini teftiş etmek. Bu, kendimize karşı acımasızca dürüst olmak demek. Sınırlarımızı, cehaletimizi ve acizliğimizi tüm çıplaklığıyla kabul etmek. İkinci ve çok daha zor olan adım ise kendini hiçe saymak. Yani kişisel çıkarlarımızı, hırslarımızı ve sonuçlara dair tüm beklentilerimizi tamamen çöpe atmak. İşte tam bu noktada Geulings, ahlak felsefesini bildiğimiz neredeyse bütün sistemlerden ayırıyor. Genelde ahlak sistemleri neye bakar? Eylemin sonucuna, iyi bir sonuç verdi mi, mutluluk getirdi mi? Geulings için bunların zerre önemi yok. Önemli olan tek bir şey var, niyet. Bir eylem felaketle sonuçlansa bile, eğer niyetiniz sadece akla, yani ilahi düzene, Tanrı'nın iradesine uymaksa, o eylem ahlaken kusursuzdur. Bu baş erdem olan alçak gönüllülük 3 tane de kız erdem doğurur. Titizlik, dış dünyanın gürültüsünden, beklentilerinden kendini çekip içindeki akılın sesine odaklanma çabasıdır. İtaat, o sese, sonuçları ne olursa olsun kayıtsız şartsız boyun eğmektir. Adalet ise bu içsel disiplinin doğal bir meyvesi olarak kendiliğinden ortaya çıkar. Gördüğünüz gibi erdem artık dışarıda yapılan bir şey değil, zihinde yaşanan bir hal. Şimdi sıkı durun çünkü bu felsefenin belki de en radikal, en rahatsız edici sonuçlarından birine geliyoruz. Aktif olarak mutluluğu aramanın ahlaki bir hata olduğu fikri.
Gölings'in bu sözleri insanlığın en temel arayışına, mutluluk arayışına doğrudan bir saldırı aslında. Ona göre mutluluğun peşinden koşmak, felsefi bir hatanın, hatta kendini sevme günahının en bariz işareti. Çünkü bu, evrenin merkezine, Tanrı'yı veya aklı değil, kendi küçük arzularımızı ve tatminlerimizi koymaktır. Mesele şu, mutluluğu aramak kaçınılmaz olarak kendi çıkarlarımızı önceliklendirmektir. Erdemse tam tersini gerektirir. Kendi arzularından tamamen vazgeçip sadece aklın sesine kulak vermeyi. Bu iki yol birbiriyle asla bağdaşmaz. İşte bu yüzden Geolings'in sisteminde kendini sevme yani egoizm bütün ahlaki hataların kaynağıdır ve mutluluk arayışı da bu kaynağın en tehlikeli dışavurumudur. Peki 17. yüzyılda yaşamış ve bugün pek de hatırlanmayan bu filozofun yankıları günümüze ulaşıyor mu? Son bölümde Görlings'in fikirlerinin aslında ne kadar kalıcı ve evet, rahatsız edici bir mirasa sahip olduğunu göreceğiz. Şaşırtıcı bir şekilde Geolings'in felsefesi 20. yüzyılın en büyük yazarlarından birinin Samuel Beckett'in eserlerinde yeniden hayat buluyor. Beckett'in oyunlarındaki o meşhur çaresizlik, anlamsız bekleyiş, bedene hapsolmuş zihin temaları, bunların hepsi doğrudan Geolings'in metafiziksel çıkmazının edebi birer yansımasıdır. Bu bile onun fikirlerinin ne kadar zamansız ve sarsıcı olduğunun en büyük kanıtı. Ve şimdi bütün bu felsefi yolculuğun sonunda o büyük soruyu size yönelterek bitirelim. Eğer hayatın sonuçları üzerinde hiçbir gücünüz olmadığını, sadece bir izleyici olduğunuzu bir anlığına gerçekten tüm kalbinizle kabul etseydiniz, hayatınızı, kararlarınızı, değerlerinizi bu yeni gerçekliğe göre nasıl yeniden şekillendirirdiniz?